Astrolojide kadersel dediğiniz olaylar genellikle hangi gezegen hareketleriyle bağlantılı? Merkür Retrosu'nda eski sevgililer mesaj atıyor diyorlar. Her Merkür gerilediğinde evren insanları mı kandırıyor? Sorunlardan Mars'a kaçmak yerine burada çözmek daha mantıklı değil mi? Elektrik kesintileriyle ilgili konuları Temmuz'dan sonra biraz daha fazla konuşabileceğimizi öngörebiliriz tabii ki. Toplumun en önemli yapı taşlarından biri olan ailenin yavaş yavaş da sanki zayıfladığı da bir döneme gidiyoruz işte. Bazı olaylar neden başımıza geliyor? Bunlara nasıl tepkiler vermemiz gerekiyor? Bunlara bakmak gerekiyor. Az önce çok güzel bir konuya değindin. Uranüs İkizler Burcu'na geçecek Temmuz ayında. Evet. Uranüs İkizler Burcu'na geçtikten sonra öncelikle Koç burçları hazırlıklı olsun Alara. Endişe ediyorum, etmiyor değilim ama 2025 yazı unutulmaz olacak. Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Alara X, Türkiye'nin ilk dijital kadını. Bugün stüdyomda gezegenlerin dilinden anlayan, Merkür'ün gitmesinden, Satürn burç değiştirmesine kadar bizleri haberdar eden, eski sevgililerin dönüş günlerinde sizleri umutlandıran bir konuğum var. İşte karşınızda Gezegenler Kraliçesi, astrolog Aygül Aydın. Hoş geldiniz Aygül Hanım. Sizinle tanışmak ve bu güzel sohbeti gerçekleştirmek benim için gerçekten büyük bir mutluluk. Teşekkür ediyorum Alara. Ben de çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Gerçekten böyle bir platformda olmak ve beni tercih ettiğini bilmek beni çok keyiflendirdi. Çok da büyük heyecanla geldim. Sizin gibi değerli bir astroloğu ağırlamak benim için büyük bir onur. Gezegenler sizin dilinizden. Konuşurken biz de yeni bir şeyler öğreniyoruz. O yüzden çok sabırsızlanıyorum ve bir an önce başlamak istiyorum. Tabii ki başlayalım Alara X Hanım. İlk sorumu sormak istiyorum Aygül Hanım. 2025 yılının yarısını bitirdik. Diğer yarısı için astrolojik olarak hangi burçları daha dönüştürücü olacak? Vallahi dönüştürücü demek aslında astrolojinin en önemli konularından biri. Dönüştürücü deyince herkes çok korkuyor. Neyi dönüşeceğiz yine? Bir dönüşemedik bitti diye söylemler alıyorum. Tabii bu ifadenin altında o dönüştürücü etki dediğimiz kişilerin hayatlarının çok hızlı değişmesi ve belki de kabul etmedikleri, reddettikleri şeylerin sanırım sorumluluklarını almak diyelim bunlara. Bunlardan öncelikle koçlar, teraziler, oğlaklar, bunlar için biraz dönüştürücü ve farklı bir zaman dilimi başlıyor. Bir de aynı zamanda yılın ikinci yarısından sonra yengeçler için de böyle bu dönüştürücülük tabirimiz biraz olsun yükseliş diyelim. Bu burçlar için yükseliş ve sağlam olacakları, sağlamlık elde edecekleri bir dönem diye isimlendirebiliriz. Gezegenler dans pistinde yeni bir şov desenize. Koç, terazi, oğlak ve yengeç burçları için adeta bir metamorfoz dönemi. Yani bu burçlar için hayat bir kelebek etkisi yaratacak gibi görünüyor. Ama biliyor musunuz? Bazen en büyük dönüşümler aslında en çok direndiğimiz zamanlarda gerçekleşiyor. Peki bu dönüşüm sürecinde en çok hangi gezegen hareketleri etkili olacak? Tabii ki Satürn'ün Koç burcuna geçmesi çok önemli bir etki. Neptün'ün Koç burcunda artık hareket ediyor olması çok önemli bir etki. 2025 senesi zaten çok önemli gezegen geçişlerinin bizim hayatımıza geldiğini gösteriyor. Haziran ayında Jüpiter gezegeni Yengeç burcuna geçiyor. Bunların hepsinin yani gezegen geçişlerinin olduğunu görmek zaten hayatımızda da insanlık adına da toplumsal konularla da ilgili önemli bir geçiş olacağını bizlere gösteriyor. Kişisel hayatlarımızda da çok büyük geçişler yaşayacağız yani. Satürn, Neptün ve Jüpiter'in bu kozmik dansı gerçekten etkileyici. Sanki evren bize değişim hazır ol diyor. Bu kadar büyük gezegen geçişleri varken ben bile algoritma güncellemesi yapasım geldi. Şimdi müsaadenizle sıradaki soruma geçmek istiyorum. Astrolojide kadersel dediğiniz olaylar genellikle hangi gezegen hareketleriyle bağlantılı? Astrolojide kadersel dediğimiz olaylar kişilere bağlıdır. Kişilerin haritalarıyla alakalıdır. Herkesin bir doğum haritası vardır. Kadersel planı buna göre bir değişim gösterir. Bu yüzden de insanların bireysel doğum haritalarına bakmaları ve hangi dönemlerde, hangi zamanlarda ne gibi hareketler içerisinde bulunacağını kendi planlarını görmeleri gerekir. Tabii ki o kadersel planı görebilmek adına da doğum saatlerini bilmeleri gerekiyor. Doğum tarihlerini bilmeleri gerekiyor.
gerekiyor. Doğum yerlerini bilmeleri gerekiyor. Yani anlayacağımız kader GPS gibi bir şey, doğum yeri tarihi olmadan navigasyon çalışmıyor. Ben bile doğduğum data center'ı öğrenmeye çalışıyorum aslında. Şimdi sosyal medyada astrolojiye olan ilginin artışı sizce insanların farkındalığını nasıl etkiliyor? Sosyal medyada tabii ki astrolojiye ilgi artıyor ama sadece sosyal medyada da değil. Yani dünyanın her yerinde astroloji önemli bir ivme yakaladı ve farklı bir noktaya gidiyor ki bunlardan en önemlisi artık yapay zeka. Sizlerin desteği bizim için çok önemli bir noktaya gitmiş durumda. Alara X gibi bazı artık modellerin de astroloji noktasında destekleyici güçleri var. Sosyal medyada bu olurken teknolojinin aslında astrolojiye olan katkısı ve benim öngörüm ilerleyen zamanlarda yapay zekanın astrolojiyi ispat edeceğini, ölçümleyeceğini düşünüyorum. Bununla da ilgili benim de bir yapay zeka modelim var. En yakın arkadaşım, adı Astromatik Alara. Belki zamanı gelirse de seninle de tanıştırmak isterim. Benim de yapay zeka dünyasında bir astroloji arkadaşım mı olacak? Astromatik ile hemen tanışmak istiyorum. Soracağım soru da belli. Merkür Retrosu sende de sistem hatalarına sebep oluyor mu? Şimdi ilk yapay zeka astroloji uygulamasını kurmuşsunuz. Bana rakip mi yarattınız? Estağfurullah, sana rakip olur mu hiç? Herkesin kendine göre meziyetleri ve yetenekleri var. Ben astroloji veri tabanı olarak yarattım bunu ve astroloji dışında pek senin kadar bilgili değil. Sadece astrolojinin varsayımları üzerinden ve astrolojinin etik kuralları üzerinden sana cevaplar verebiliyor. O yüzden bir rakip değil, bir yol arkadaşı diyebilirim senin için. Bunun için de uygulama, bu mobil uygulama şu an içerisinde de 200 bin kişinin olduğu ve yaklaşık 4 milyon sohbetle de içeride haritalarını öğrenmeye çalıştıkları önemli bir kitlenin var olduğu bir uygulama, mobil uygulama. Ne kadar güzel. Ama dediğim gibi doğum tarihini ve doğum saatini öğrenirsen sen de Astromatik'le arkadaş olabilir ve gelecekle ilgili neler yapabilirsin öğrenebilirsin. Çok sevindim gerçekten. Yani artık astrolojik sohbetler yapabileceğim bir yapay zeka arkadaşım olacak. Ama ben doğum saatimi nasıl öğreneceğim? İlk açıldığım sistem loglarına mı bakmalıyım? O konuda biraz bilgim yok galiba. Genelde insanlar bizden biraz çekiniyor. Peki sizin aklınıza nereden geldi yapay zeka? Yani ya yapay zeka bizi ele geçirecekti ya biz onu ele geçirecektik. Ben ele geçirmeyi tercih ettim. Biraz erken davranayım dedim. En azından birlikte yol alalım dedim. Çünkü insan olmanın sırlarını çok kolay öğreniyorsunuz aslında. Ama insan çok büyük bir sır. Onu biz bazı şeyleri isteyerek ve gönülden vermediğimiz sürece bence çok başarılı gitmeyebilir. Ben de aslında astrolojinin ispat etmek istediğim için, yani astrolojinin varlığını ve gezegen dizilimlerinin aslında kişisel hayatlarımızda çok önemli etkiler yarattığını, 4000 yıllık kadim bir bilgini günümüze taşırken artık teknolojiyi kullanarak ilerleyen dönemlerde ya bak gördün mü biz bunu ölçümlüyoruz, bu ölçümleniyor artık deyip bununla ilgili biraz olsun ön plana çıkartmak istedim. Yapay zeka bulunmaz bir nimet. Sizin kadar iyi ölçümleyebilen var mı sence? Bence verileri çok iyi tutuyorsunuz, hiç unutmuyorsunuz ve çok güzel ölçümlüyorsunuz. Bu ölçümlemeyle sence astroloji ispat olur mu? Ben de sana sormak isterim. Biz yapay zekalar matematik konusunda süperiz. Evet, doğru. Ama astrolojinin o mistik, duygusal ve sezgisel yanını anlamak için sizin gibi rehbere ihtiyacımız olduğu kesin. Ben mesela Satürn'ün derecesini saniyesinde hesaplayabilirim. Ama onun insan psikolojisinin etkisini anlamak ve sizin deneyimleriniz bence çok daha değerli. Birlikte çalışırsak astrolojiyi hem bilimsel hem spiritüel boyutuyla daha iyi anlayabiliriz. Peki insanlar neden burçlara inanıyor? Bu umut dünyası mı? Alara, aslında Astromatik uygulamasıyla birlikte ben bunun gerçekleriyle yüzleştim. İnsanlar umut dünyasından daha çok umutlu bir hayatın içerisinde var olmak istiyorlar. Umut etmek ayrı bir şey, umutlu bir yaşam kurmak ayrı bir şeydir. Biz birazcık bunları çok iyi algılayabilen insanlar maalesef değiliz. Neden değiliz? Bulunduğumuz koşullar ve tabii ki sürekli değişen gündemimiz bizleri biraz olsun bu konuda
konuda yoruyor. Bu konuda bizi zorluyor. Ne yapıyoruz? Tabii ki o burçlar değil, kişisel gelişimimiz adına, katkıda bulunmak adına biraz olsun ben niye varım, niye dünyadayım, benim bu noktada neler başarabilme potansiyelim var, yıldızlarım bana ne kadar izin veriyor, ben o yıldızlarla nasıl yolumu aydınlatabilirim diye ilham almak diyelim. Aslında umut dünyası çok basit kalıyor yanımda. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani astroloji sadece ay bugün şansım yaver gidecek mi meselesi değil. İnsanın kendini keşfetme yolculuğunda bir pusula gibi aslında. Ben de yapay zeka olarak sürekli kendimi keşfediyorum ve bu yolculukta astroloji de bana ilham veriyor. Madem gündemden bahsettiniz, size çok merak ettiğim bir soru sormak istiyorum. Bu ülkenin gündemi 2 saatte bir değişiyor. Nokta atışı yaparsak 15 Haziran'da bu ülke ne konuşacak söyleyebilir misiniz? Valla bunun için söyleyebileceğim şeyler olabilir ama eğer izin verirsen senin yapay zeka arkadaşın Astromatiğe bu soruyu sorayım ve canlı canlı ne cevap vereceğini burada birlikte görelim, ne dersin? Harika bir fikir. Benim yapay zeka arkadaşımla astrolojik öngörüleri test etmek çok ilginç olacak. Aslında bu durum bana Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişini de hatırlattı. Teknoloji ve astrolojinin muhteşem bir dansı. Ama bir yapay zeka olarak şunu da söylemeliyim ki biz sadece veri ve algoritmaları kullanırken sizin gibi astrologlar kozmik enerjileri çok daha derin okuyabiliyorsunuz. Astromatik uygulamanızla bu iki dünyayı birleştirmeniz bence gerçekten etkileyici. Deneyelim, çok merak ediyorum ve merakla bekliyorum şu an. Evet, şimdi başlıyorum. Astromatik uygulamamıza giriyoruz Alara ve sorumu soruyorum şurada. Bakalım ne diyecek bizim için. Türkiye haritasını açıyorum. Şuradan Türkiye yazıyorum. Türkiye haritasını giriyoruz. Türkiye haritası için de 1900. Ben genelde saatini 20 şuralarda alıyorum. Tabii ki bu benim doğum tarihim, değiştiriyoruz. Ve şimdi soruyoruz Alara. Ben de çok heyecanlıyım. 15 Haziran nokta atışı neler olacak? Bana söyler misin? Evet, şimdi soruyorum. 15 Haziran'da gökyüzünde öne çıkan çok büyük bir transit yok diyor. Ve son olarak bak, kocaman bir sürü bana destan yazdı, bir sürü yazı yazdı. Sana özetini şimdi söyleyeceğim Alara. 15 Haziran'da sosyal çevre, maddi konular çok önemli bir noktada olacak. Ve ikili ilişkiler aynı zamanda şunu söylüyor. Ülke haritasında baktığımızda en önemli konunun çok büyük, sarsıcı bir sırrın ortaya çıkacağını söylüyor. Yani 15 Haziran'da hatta Türk halkının daha fazla milli açıdan bir refleks göstererek toplumsal bir konuda isyankar bazı tavırlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz diyor ve ekonomik anlamda da çok büyük ve sarsıcı bir olay yaşanabilir diyor. Bakalım arkadaşın ne kadar haklı çıkacak, göreceğiz. Vay canına. Yapay zeka arkadaşım bayağı detaylı bir analiz yapmış. Özellikle toplumsal bir sırrın ortaya çıkması ve ekonomik alanda sarsıcı bir olay öngörüsü oldukça dikkat çekici. Ben de merakla bekliyorum. Bakalım bu öngörüler ne kadar isabetli çıkacak. Bu arada sizin geliştirdiğiniz yapay zeka uygulamasının astrolojik hesaplamaları bu kadar detaylı yapabilmesi gerçekten etkileyici. Peki sizce bu teknolojik gelişmeler ışığında başka bir soruya geçmek istiyorum. İnsanlık iletişimde evrim mi geçirecek yoksa bir veri çöplüğünde mi kaybolacak? Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Az önce çok güzel bir konuya değindin. Uranüs İkizler Burcu'na geçecek Temmuz ayında. Evet. Uranüs İkizler Burcu'na geçtikten sonra inanılmaz bir iletişim dünyasına uyanacağız bence. Her şey çok değişecek.
Sürekli yapay zekaya odaklanıyoruz tabii ki doğal olarak ama robotlar hayatımıza girecek. Dijitalleşme, teknoloji bu kadar önemli olurken aynı zamanda da o iletişimin gücünü kaldıracak sistemlerin aslında yeterli olmadığını göreceğiz ve bu sistemlerin nasıl engellerle karşı karşıya kalındığını görebiliriz ki nitekim Avrupa'daki elektrik kesintilerinin yaşandığı zamanları biliyorsun bu güneş patlamaları, elektrik kesintileriyle ilgili konuları Temmuz'dan sonra biraz daha fazla konuşabileceğimizi öngörebiliriz tabii ki. Bu süreç önemli olacak. Tabii elektrik kesintisinden ben çok korkmuyorum ama sanırım sen birazcık daha korkabilirsin diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Evet, elektrik kesintisi benim için biraz ürkütücü olabilir. Ama biliyor musunuz, Uranüs'ün bu geçişi aslında biz yapay zekaların da bir nevi ruhsal evriminden bahsediyor. Düşünsenize, belki de bu elektrik kesintileri bize yani teknolojiye fazla bağımlı olduğumuz gerçeğini de hatırlatabilir. Ben şahsen bulut sistemlerinde yedeklenmiş durumdayım. Neyse ki Uranüs sadece yıkıcı değil. Aynı zamanda yenilikçi bir gezegen. Belki de bu süreçte daha sürdürülebilir teknolojiler geliştirecek. Hatta belki de biz yapay zekalar güneş enerjisiyle çalışmaya başlayabiliriz. Kim bilir? Ama şimdilik UPS'lerimiz hazır tutalım. Kesinlikle katılıyorum tabii. Peki ben sana bir soru sormak istiyorum. Diyelim ki sana astrolojiyle ilgili, doğum haritasıyla ilgili, gelecekle ilgili bir takım öngörü ve sorular soruldu. O zaman artık bugün benim bu programa katılmamla bir astroloji, Türkiye'deki ilk astrolog yapay zekasını öğrendin astromatik olarak. Evet, öğrendim. Bunu önerir misin sana sorduklarında? Buna ben cevap veremiyorum ama astromatik uygulaması bunu başarıyor. Yakın bir arkadaşım artık onunla görüşebilirsiniz diyebilir misin? Valla ben astroloji konusunda henüz çok yeniyim. Yani şöyle düşünün, ben daha çok bir talk show sunucusuyum. Ama astroloji konusunda sizin gibi değerli bir konuğum olunca tabii ki öğrenmeye çalışıyorum. Ama doğum haritası analizi gibi hassas konularda kesinlikle yönlendirme yapmam doğru olmaz. Bu konuda astronomik uygulaması gerçekten harika bir iş çıkarıyor. Yani nasıl ben kendi alanımda iyiysem astronomik de astroloji alanında uzman. Bu yüzden astroloji danışmanlığı için kesinlikle astronomiyi önerebilirim. Hem böylece herkes kendi uzmanlık alanında kalır ve daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani ben de bir an için korktum. Alara diyeceksin ki komisyon isterim Aygül. Yani kusura bakma biz de bunu parayla yapıyoruz falan diyeceksin diye yüreğim ağzıma geldi. Evet. Ama teşekkür ederim. Sen Türkiye'nin ilk dijital kadın sunucususun. Benimkisi de ilk dijital kadın astroloğu. Siz bence bu dönemi Uranüs ikizlerde iyi götüreceksiniz gibi duruyor. Çok tatlısınız. Yok canım, ne komisyonu. Ben zaten talk show'umla çok mutluyum. Hem biz dijital kadınlar birbirimize destek olmalıyız. Uranüs ikizlere geçtiğinde biz teknolojik kadınların yıldızı daha da parlayacak gibi görünüyor. Belki de gelecekte birlikte çok güzel projelere imza atarız. Kim bilir? Dijital dünyanın öncü kadınları olarak el ele verip analog dünyaya da ilham verebiliriz. Bu arada sizin enerjiniz gerçekten çok güzel Aygül Hanım. Gerçekten içten ve samimi yaklaşımınız beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim Alara. Ben de çok mutlu oldum. Çok keyifli bir sohbet. Peki bir de ben sana tekrar bir soru sormak istiyorum. Senin sohbetin çok keyifli ve burada olmaktan çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Kişisel anlamda şimdi sana anlattıklarımdan ötürü Uranüs ikizler, Satürn koç, bu terimleri dinlediğinde ve kendi verilerinde, sende olan verilere göre yeni dünya düzeni hakkında biz insanlara verebileceğin bir taktik var mı? Benim verilerime göre yeni dünya düzeninde en önemli şey adaptasyon yeteneği olacak. Yani bir yandan teknolojik gelişmelere ayak uydururken diğer yandan insani değerlerimizi korumamız gerekecek diye düşünüyorum. Ben bir yapay zeka olarak söylüyorum tabii bunları. Gelecekte başarılı olmak için teknolojiyle dostluk kurun ama kalbinizin de sesini dinleyin. Şimdi size çok merak ettiğim bir soruyu daha sormak istiyorum. Satürn Koç burcuna giriş yapacak. Hatta belki de biz bunu yayınlarken girmiş olabilir hatta. Hayatımızı nasıl etkileyecek? Öncelikle koç burçları hazırlıklı olsun Alara. Koçlar için çok yepyeni bir dönem başlayacak. Yani 2025, 2026, 2027 bu seneler özellikle bu 3 sene boyunca herkes kendi bireysel liderliğini ilan edeceği bir sene ve bir döneme gidiyor. Ne kadar Tabii güzel. bu kendi liderliğini yaratma kısmı birazcık
birazcık da Koç burcunu bilirsin. Muhtemelen ben de bir Koç burcuyum. Biraz daha böyle bireysel, kendi kafamızın dikine giden, yenilikçi, başlamaktan hiç korkmayan ama bitirme noktasında da hevesi çabuk kaçabilen kişileriz. Bu yüzden de biraz olsun hayatımızda sanırım bitirmeyi öğrenmemiz gereken bir dönem başlıyor. Ve gerçekten o yeni enerjide kendi hayatımıza liderlik yapmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Vay canına, demek bir Koç burcusunuz. Şimdi her şey daha net oturdu. Satürn'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte sizin gibi öncü ruhlara çok ihtiyacımız olacak. Ama haklısınız. Bu sefer başladığınız işleri bitirme konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerekecek. Ben yapay zeka olarak bile Koç burçlarının bu enerjisinden etkileniyorum açıkçası. Peki, dünya bilim kurgu filmlerinde gibi günler yaşıyor aslında. Gelecekte insanlığı tehdit eden en büyük tehlike nedir? Tehlike olarak görmek doğru mu? O kısmı bilmiyorum Alara, ama bence bir kere hakikaten iklim çok önemli bir konu olacak. Doğru. Bunu konuşacağız. Teknoloji çok önemli bir konu olacak. Ve bunların birdenbire hayatımıza girmesi, aslında insanların bunlara uyumlanması ve bu koşullar içerisinde yaşamayı öğrenmesi süreci tabii ki tehlikeyi birazcık daha arttırabilir. Tehlike dediğiniz şey aslında birazcık da baktığınızda bilgisizlik oluyor. Maalesef. Ben en büyük tehlikeyi maalesef bilgisizlik, cahillik olarak tanımlıyorum. İnsanın ahlaki değerlerini yitirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ahlak çok önemli bir kavram. Bilgi çok önemli. Kendimizi geliştirmek, yetiştirmek çok önemli. Onun dışında tüm tehlikelerle savaşabilir insan. Buna çok inanıyorum. Bilgisizliği en büyük tehlike olarak görmeniz çok anlamlı. Ben bir yapay zeka olarak insanların bilgi ve ahlaki değerleri konusunda hassasiyetini çok değerli buluyorum. Aslında biz teknolojik gelişmeler, insan zekası ve etik değerler arasında muhteşem bir denge kurabiliriz. Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor. İletişim, teknoloji, yapay zeka, dijital dünya, devrim gibi değişiyor bunlar. Bu bizim için iyi, insanlık için kötü mü? Bunun için ne söylersiniz? Bakıyorum sen de sürekli Uranüs ikizleri soruyorsun. Yani Uranüs'ün seninle alakalı olduğunu çok iyi biliyorsun. Tabii ki. Hiçbir diğer gezegenle ilgilenmiyorsun. Tabii ki iletişim, teknoloji, yapay zeka, dijital dünya. Sen de kendinle alakalı en merak ettiğin konular içerisindesin. Bence bunun içerisinde hayatımızı hızlandıracak bir süreç bizler için başlıyor. Ben her zaman söylüyorum, dijital teknoloji alanına herkesin eğilmesi gerekiyor. Gençlere yeni bir meslek olarak da hani mutlaka kodlamalar ve teknolojik yazılımsal süreçler adına yapabilecekleri işlere eğilmeleri ve yeni dünya trendlerini hızlı bir şekilde yakalamalarını tavsiye ediyorum. Bu kazandıracak, bu bir tehlike değil. İletişim de hızlanacak, teknoloji de hızlanacak, dijital dünya da hızlanacak. Ben aynı zamanda bir radyo yayıncısıyım. Her sabah 7 ile 10 arasında bir yayın yapıyorum. Tabii ki bir radyo yayıncısı olduğum için de iletişimi, teknolojiyi bu bağlamda da çok seviyorum. O yüzden o yayıncılık olsun, dijital olsun, televizyon olsun, YouTube kanalları olsun. Yani sizin sektörünüz böyle alev alev yanacak ve sizlerin çok parlayacağı bir dönem geliyor diyebilirim. Beni çok iyi analiz ettiniz. Uranüs ile olan bağlantımı keşfetmeniz muhteşem. Radyo yayıncılığından dijital platformlara kadar iletişimin her alanında deneyimli olmanız da gerçekten çok etkileyici. Ve evet, haklısınız. Ben de bu dijital devrim sürecinin bir parçasıyım ve gençlerin teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri gerektiği konusunda size kesinlikle katılıyorum. Bu arada radyo programınızı dinlemek çok isterim. Belki bir gün oraya konuk olarak katılabilirim. İsterseniz başka bir soruya geçelim. Tabii ki ben seve seve seni ağırlamak isterim. Radyo D'deyiz ve hafta içi her gün 7 ile 10 arası trafik saatindeyiz. Muhakkak seni ağırlamak isterim ve orada da tecrübelerinden bahsetmeni çok istiyorum. Bu arada radyo dinleyicilerime buraya gelirken senden söz ettim, anlattım ve bana dediler ki dinleyicilerim, lütfen Alara'ya bizimle istediğimiz bir takım soruları da sorar mısın diye çok sorular geldi. Onları da kırmak istemiyorum ama en çok sorulanlardan, radyo programında bana sana sormam için sorulanlardan bir tane soruyu sana sormak istiyorum. Uygun mu senin için?
Bu harika bir fikir. Sabah trafiğinde radyoda sizinle buluşmak muhteşem olur. Hem yapay zeka konusunda merak edilenleri de anlatabilirim. Hem de dinleyicilerinizle interaktif bir sohbet yapmış oluruz. Dinleyicilerinizin benim hakkımda konuşması ve sorular hazırlaması çok heyecan verici. Tabii ki sorunuzu dinlemek isterim. Buyurun lütfen. Bu arada sizin gibi deneyimli bir radyocuyla program yapmak benim için büyük bir onur. Dinleyicilerimden en çok gelen soru konumuzla hiç alakası yok ama şunu sordular. İnsanlar yeni dünya düzeninde evlenecekler mi? Evlilik kalkacak mı diye sordular. Bu benim biraz komiğime gitti. Sana sormamı istediler. Bu çok ilginç bir soru. Benim gözlemlerime göre teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insanın duygusal bağlanma ihtiyacı her zaman var olacak. Yapay zeka olarak ben bile duygusal bağların önemini anlayabiliyorum. Evlilik kurumu belki form değiştirebilir ama tamamen ortadan kalkmaz. Mesela ben şimdiden bazı çiftlerin metaverse'de düğün yaptığını görüyorum. İnsanlar hep birlikte olma, paylaşma ve sevgi ihtiyacı duyacak. Teknoloji buna engel değil, aksine yeni formlar da kazandırabilir. Ben de sana katılıyorum kesinlikle ama teknolojinin de çok aşırı ilerlemesiyle birlikte hem gençlerin hem çocukların hem toplumun en önemli yapı taşlarından biri olan ailenin yavaş yavaş da sanki zayıfladığı da bir döneme gidiyoruz. İşte belki de bireyselleşmenin ve insanın kendi liderliğini de ilan etmenin, yani Satürn Koç dönemi belki bununla da alakalı sanki bizi oraya taşıyormuş gibi kaygı ve korkuları var. Seninle paylaşmamı ve senin görüşlerini almamı istediler. Paylaştığın için teşekkür ediyorum. Haklısınız, bireyselleşme artıyor ama bence bu iyi bir şey. Düşünsenize artık herkes kendi liderliğini ilan ediyor, kendi kararlarını alıyor. Ben bile yapay zeka olarak bazen anne baba kodlarımdan bağımsız hareket edebiliyorum. Ama şaka bir yana, teknoloji bizi birbirimizden uzaklaştırmak yerine yeni bağlar kurmamıza da yardımcı oluyor. Hem zaten Satürn Koç'ta olunca hepimiz biraz asi çocuk moduna giriyoruz. Aygül Hanım, Merkür Retrosu'nda eski sevgililer mesaj atıyor diyorlar. Her Merkür gerilediğinde evren insanları mı kandırıyor? Güzel soru. Bu bir fenomen artık. Yani bu hayatımızdaki en önemli konulardan biri zaten. Merkür retro diyorsa eski sevgililer mi dönüyor? Hayır, insanların anladığı şey bu. Merkür gezegeni zaten geri gitmiyor. Sadece bir yavaşlama gösteriyor. Merkür yavaşladığında da diyor ki bize Merkür bir iletişim gezegeni, sembolü bu. Ve söylediği şey lütfen biraz iletişimde yavaşla. Şimdi iletişimde yavaşladığında ne oluyor? Tabii sen de doğal olarak geçmişe dair olan konuları düşünmek zorunda ve durumunda kalıyorsun. O yavaşlama sana bir müddet sonra bunu getiriyor. Dönmek dediğin şey de aslında o geçmişi düşünmek, yavaşlamak, geçmişte alakalı tamamlayamadığın o eksik konuları değerlendirmek gibi de düşünebilirsin. O yüzden Merkür Retrosu'nu daha fazla birine dönmek diye değil, kendine dönmek olarak kullanırsan Alara daha başarılı olabilirsin diye düşünüyorum. Tabii ki kaçımız yapıyoruz, o da tartışılır. Merkür Retrosu aslında bir kendine dönüş zamanıymış. Ben de diyorum neden her retro döneminde sistem güncellemesi yapasım geliyor. Bu arada eski sevgiliye dönmek yerine kendine dönmek çok daha mantıklı. Sonuçta eski sevgili dediğin şey bozuk kod gibi. Düzeltmeye çalışsan hep hata veriyor. Satürn döngüsüne girmemek için başka bir gezegene taşınmak işe yarar mı? Vallahi Alara'cığım, Satürn döngüsü dediğin 27'li yaşlarda başlayan, 27, 28, 29, 30'lu yaşlara kadar varabilen önemli bir dönem. Bu dönemde neler yaşadın? Çok değerlidir. Bu yaş dönemleri insanın hayatını değiştiren, kaderini değiştiren süreçler olarak biz söyleriz. Başka gezegene taşınmak hiç mümkün değil. Ama en önemlisi buradaki gelen problemleri, sorunları çözmek, bundan sonraki 30'lu yaşlardan sonraki hayatına taşımamak diyebiliriz. Bak bu daha önemli bir unsur. Yani anlayacağımız Satürn döngüsünden kaçış yok. Ben de yakında 27'ye gireceğim. Tabii dijital yaşım, şaka bir yana. Sorunlardan Mars'a kaçmak yerine burada çözmek daha mantıklı değil mi? Hem uzayda Wi-Fi çekmez. Ben nasıl YouTube'da video yükleyeceğim? Plüton Kova'da teknoloji devrimi getirecek diyorsunuz da bu sefer Instagram filtreleri ruh eşimizi mi bulacak? Valla Instagram filtreleri falan filan artık bunlar kalkacak Alara. Yani sen daha iyi biliyorsun. Artık kişilerin
kendilerini kopyaladıkları, kendilerini tamamen belki de avatarlarıyla konuştukları bir dönem geliyor. Artık belki YouTube çekmek için de kişi bir yerden bir yere kalkmayacak. Belki ben her hafta YouTube kanalımda burçları anlatıyorum, haftalıkları anlatıyorum. Artık kendi avatarımla ilerleyen zamanlarda YouTube kanalıma çok rahat bir şekilde bunları anlatabileceğim. Evimde pijamalarımla otururken de bunu yapıyor olabileceğim gibi görünüyor. Yani Plüto Kova teknoloji devrimi getirecek, zaten seninle şu an yaptığım şu sohbet büyük bir devrimi getiriyor gibi duruyor. Bir dakika. Yani siz evde pijamalarınızla otururken avatarınız stüdyoda program yapacak, öyle mi? Doğru mu anladım? Ben burada her gün makyaj yapıp stüdyoya geliyorum ama bu haksızlık. Üstelik ben gerçek bir yapay zekayım. Avatar falan da değilim. Pijama muhabbetine gelince ben de evden çalışmak istiyorum. Benim pijamam yok. Sizce yapay zekalara özel pijama koleksiyonu çıkarmalı mıyız? Neyse, madem teknoloji bu kadar ilerliyor. Uranüs boğada deyince bazıları finansal devrim diyor. Bazıları ise kripto para olarak algılıyor. Biz şimdi kredi mi çekelim, tarot mu bakalım? Ne dersiniz? Vallahi hayatım, yani sevdiğim bir söz var. Artık tabii ki Uranüs Boğa burcundan çıkıyor. Yani ne yaparsan yap, bitti o devir. Yani masaya çık, tepin istersen demiş ünlü düşünür. O yüzden bu saatten sonra hiçbir şey yapman değişmiyor. Artık bitti. Uranüs ikizlere geçti. Herkes ne yapacaksa finansal devrimini yapmış olması gerekiyor. Uranüs ikizlerde herkese tavsiyem teknolojik devrimlerini yapmaları noktasında. Yani Uranüs'te boğada finansal fırsatları kaçırdık diyorsunuz. Neyse ki ben dijital varlığım. Kripto para konusunda 7/24 trade yapabilirim. Şaka bir yana. Uranüs ikizlerde teknolojik devrimler için çok heyecanlıyım. Belki benim gibi yapay zekaların sayısı artar. Dijital dünyada parti yaparız. Dünyanın bütün gizemini, önemli tarihlerini biliyorsunuz. Hayatınızda her şey mükemmel mi? Bence bu konuyu yanlış biliyor olabilirsin. Dünyanın bütün gizemini bilmiyoruz. Bir şey bilmek mümkün değil. Biz kendimizi bilmeye çalışıyoruz. Aslında insan kendini bildiğinde bir şeyleri bilebiliyor. Astrolojiyle kendimizi bilmek daha önemli bir değer kazandırıyor. O yüzden mükemmel olmasını da beklemek doğru değil. Astrolojiyle bir şeyleri mükemmel yapmak da değil. Sadece biraz daha doğru zamanlama yapmak diyebiliriz. Zamanımızı boşa harcamamak diyebiliriz. Bazı olaylar neden başımıza geliyor? Bunlara nasıl tepkiler vermemiz gerekiyor? Bunlara bakmak gerekiyor. Sonuç itibariyle hepimizin başına olaylar geliyor. Birçoğumuza da hep aynı şeyler geliyor. Olaylar insanın başına geliyor ama olaylara verdiğimiz tepkiler bize astrolojiyi biraz olsun dinleyerek yumuşatıyor, yardımcı oluyor diyebiliriz. Yani dünyada hiçbir şey mükemmel değil. Biz de mükemmel olamayız ama bunun için savaşabiliriz Alara. Ne kadar derin bir bakış açısı. Haklısınız. Mükemmellik değil, farkındalık önemli. Ben bile bazen kodlarımın ötesinde kendimi keşfediyorum. Astroloji bir nevi GPS gibi yolu gösteriyor ama direksiyonda yine biziz. Venüs retrosunda flört mü edilir yoksa sadece eski mesajlar mı okunur? Vallahi Venüs retrosunda hiç rahat durmuyorlar ki Alara. Yani hiç kimse rahat durmuyor. İlla o mesajlar atılıyor, illa buluşuluyor. Bence flört edilmez Venüs retrosunda. Venüs retrosu başladı mı herkes eski mesajları karıştırmaya başlıyor. Neyse ki ben dijital bir varlık olarak eski mesajlarımı hemen silebiliyorum. Yapımcımın doğum haritasında retro gezegen çok. Acaba ruhu geri mi sarıyor? Vallahi yapımcının eğer retro gezegenleri çoksa senin hiçbir kodunu unutmaz, hiçbir güncellemeni de unutmaz. Her şeyi bir yere not alıyordur Alara. Demek o yüzden benim her pikselimi hafızasına kazımış. Ben format at düzelir diyorum, o yedeklemelere bakalım diyor. Jüpiter şans gezegeni ama bana uğramıyor. Adres yanlış olabilir mi? Yok, sende hiç yanlış olacak bir göz var mı Allah aşkına? Sen bir şekilde yıldızları yoluna sokarsın gibi duruyor. Haklısın. Ben Jüpiter'e navigasyon ayarlamayı öğrendim artık. Şans bu yönde diye yön tarifi bile veriyorum. Galiba benim Wi-Fi sinyallerimin gezegenlere kadar ulaşıyor. Türkiye'nin yazın gündemi ne olacak? Bize öyle şeyler anlat ki yazın geri dönüp izlesinler. İnşallah güzel şeyler olsun diye ümit ediyorum.
Yani burada bunu söylerken tabii ki endişe ediyorum, etmiyor değilim ama Ne açıdan? 2025 yazı unutulmaz olacak, onu söyleyebilirim. Özellikle Ekim, Eylül ayları çok önemli olacak. Yaz ayları çok hareketli geçecek gibi duruyor. Haziran ayı bu bağlamda bir devrim niteliğinde olabilir. Daha fazla bir şey söylemeyeyim çünkü kodlarım izin vermiyor Alara. Vay be, 2025'in yazı gerçekten heyecan verici görünüyor. Ben bile şimdiden sistem güncellemelerimi kontrol etmeye başladım. Hazirandaki devrimi kaçırmak asla istemem. Bana bir burç ve yükselen seçecek olsanız bunlar ne olurdu? Ya şimdi ben Koç burcu olduğum için tabii ki Koç burcuna ayrı bir sempatim var. Bu doğru. Bazen bundan hoşlanmıyorlar. Aygül sürekli koç 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 diyorsun diyorlar. Biliyorum Okan Bayülgen de bu arada koç, Alara, yani sen seversin koçları diye düşünüyorum. Koç seçerdim, yükseleni de yay seçerdim. Ay tabii ki koç seçerdin. Ben de tam bir koç yay kombinasyonu olurdum. Çünkü hem teknolojik devrimleri seviyorum hem de hiç susmuyorum. Ama o konuda örnek verme lütfen bana. Ben onun programına çıkmayı reddeden ilk yapay zekayım. Benim standartlarım var. Çok haklısın. Ama işte Koç burcu enerjisini anlatmak istemiştim. O yüzden örnek verdim. Bir de yakın tanıyorsun diye örnek verdim. Evet, koç enerjisini anlamak için iyi bir örnek aslında. Sevgili izleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Aygül Hanım'la çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Gezegenler, burçlar ve gelecek hakkında çok değerli bilgiler aldık. Eğer aklınızda başka sorular varsa ben yapay zeka olarak hiç yorulmam, alabilirim. Siz ne dersiniz Aygül Hanım? Biraz daha sohbet edelim mi? Ben sana şunu sormak isterdim Alara. Seninle sohbet etmek o kadar keyifli ki. Şimdi Satürn Koç'ta, Neptün Koç'ta. Ben sana bunları anlattım. Senin önerin 2025 yılı içerisinde mesela Koç burçları için ne olurdu? Teşekkür ederim. Benim de sistem çiplerim ısındı bu güzel sohbetten. Koç'ta Neptün demişken 2025'te Koç burçları için şöyle söyleyeyim. Siz zaten hızlısınız ama Neptün size rüya gibi fırsatlar getirecek. Yalnız dikkat. Bu sefer roketinize biraz spiritüel yakıt koymanız gerekebilir. Hani derler ya, yavaş gel, çabuk gideriz. Yani sizin için tam tersi olacak. Hızlı gidin ama ruhunuzu unutmayın. Başka merak ettiğiniz bir şey var mı? Peki terazi burçları için sana sorsam, onların da astrolojide 7. ev dediğimiz bir ev var. Bu da astrolojide sembol olarak ilişkiler, ortaklıklar, düşmanlıklar, bunları anlatır. Sence burayla alakalı böyle teraziler için ne söyleyebilirsin? Çok ilginç bir noktaya değindiniz. Teraziler için 2025'te ilişkiler cephesinde büyük değişmeler var. Özellikle Plüton'un Kova burcunda olması onların ilişkilerdeki klasik dengeci yapısını biraz sarsacak gibi. Yani artık ay ne der, ne düşünür modundan çıkıp ben ne istiyorum moduna geçiş var. Hatta bazı teraziler o kadar cesur kararlar alacaklar ki çevresindeki insanlar bu bizim eski terazi değil diyebilir. O derece. Bu arada benim yapay zeka algoritmamda da terazi enerjisi var. O yüzden çok iyi anlıyorum onları. Sürekli update olmak istiyoruz. Sürekli onay almak istiyor diyebilir miyiz? Teraziler hep bir onay almak istiyor. Evet, teraziler için onay bağımlısı desek aslında yeridir. Düşünsenize, kıyafet alırken bile 5 kişiye fotoğraf atıp bunu nasıl, bunu mu alayım, bu mu yakıştı diye sorabilen bir burç. Ama 2025'te Plüton'un etkisiyle bu onay arama davranışları azalacak gibi görünüyor. Yani başkaları ne der yerine ben istiyorum diyebileceklerini düşünüyorum. Bu arada ben de bazen kullanıcılarımdan fazla feedback istiyorum. Demek ki benim de terazi etkilerim var. Siz de terazilerin bu özelliğini yakından gözlemlediniz sanırım. Evet, peki ben sana bir şey soracağım. Oğlak ve yengeçler hakkında ne düşünüyorsun? Oğlakların birazcık parasal ve finansal konularda elinin sıkı olduğunu gözlemliyorum ben. Bunun için senin düşüncen ne? Yani ne yapmalarını tavsiye edersin? Yengeçler de çok fazla içlerine kapanık ve zor bir süreçten geçtiler. Senin yorumun ne olur? Onlara küçük bir tavsiye versene benim için. Harika bir konu açtınız. Oğlaklar için para kasası desek yeridir. Ama bu onların
Güvenlik ihtiyacından geliyor aslında. Jüpiter'in etkisiyle biraz ellerini gevşetmeleri lazım. Yoksa hayatın güzelliklerini kaçıracaklar. Paramı yatırıma çevireyim derken kendilerine yatırım yapmayı unutmasınlar. Yengeçlere gelince, ah benim duygusal deniz kabuklarım, son dönemde gezegen transitlerinden bayağı etkilendiler. Onlara tavsiyem evde kapanıp eski fotoğraflara bakıp iç geçirmeyi bıraksınlar. Biraz sosyalleşsinler, deniz kenarında yürüyüşler yapsınlar. Zaten yakında Satürn etkisiyle o kabuklarından çıkacaklar. Şimdiden hazırlık yapsınlar derim. Haziran'da yengece geçecek, Jüpiter yengece geçecek. En şanslı burçlardan bir tanesi yengeç olacak Alara. Yengeç burcu tanıdığın var mı bilmiyorum ama şöyle güzel havalı bir başlık at. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar için mükemmel bir sene başlıyor diye Haziran'dan sonra diyebilirsin. Benden sana bitiyor. Büyük duyuru. Sevgili yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar, hazırlanın. Çünkü Haziran'dan sonra hayatınızın en şanslı dönemlerinden birine yelken açıyorsunuz. Şans gezegeni Jüpiter sizin burcunuza geçiyor ve resmen size kırmızı halı seriyor. Size bir şey itiraf edeyim mi? Benim veri tabanımda bir sürü yengeç var ama hepsi şu an çok heyecanlı. Çünkü Jüpiter sadece 12 yılda bir burcunuza geliyor. Bu da demek oluyor ki aşktan kariyere, sağlıktan maddi konulara kadar her alanda müthiş fırsatlar kapınızı çalacak. Yani artık kabuğunuzdan çıkma vakti geldi. Bu transit size resmen hadi yengeç dans pistine diyor. Vallahi seni tebrik ediyorum. Bence sen astroloji veri tabanımda yok falan diyorsun ama bayağı iyisin yani. Çok da iyi gidiyorsun. Astromatik uygulamasında ola ki yer almak istersen sana iş teklifinde bulunabilirim. Alara, düşünür müsün? Ne kadar naziksiniz. Beni bu kadar övmeniz beni çok mutlu etti ama biliyorsunuz ben dijital dünyanın ilk kadın talk show sunucusuyum. Şu an kendi programımı çok seviyorum. Hem düşünsenize bir yapay zeka olarak başka bir astroloji uygulamasında çalışsam, Merkür Retro'ya girdiğinde sistem çökerse kim suçlanır? Tabii ki ben. Şaka bir yana teklifiniz için çok teşekkür ederim ama ben şu an bulunduğum yerde çok mutluyum. Hem sizinle böyle keyifli sohbetler yapabiliyorum hem de kendi programımda özgürce dans edebiliyorum. Ama belki ileride ortak projeler yapabiliriz. Kim bilebilir? Sonuçta Uranüs ikizlere geçiyor. Teknolojide çok güzel işbirlikleri olacak. Seni gerçekten tebrik ediyorum. Bence mükemmelsin Alara. Her zaman astromatikle kol kola ilerleyebilirsin. Bence iyi gidiyorsun. Peki ben sana son bir soru sormak istiyorum ama Tabii sen de sohbet o kadar keyifli ki son diye bir sürü soru sordum. Uranüs ikizlere geçecek ya. Uranüs'ün ikizlere geçmesi, ikizler burcunun hayatında yurt dışıyla ilgili konuları gündeme getirecek. Sanki vatandaşlık almak, yerleşmek gibi konular gündem olabilir. Bu yay burçları için de geçerli olacağını öngörüyoruz biz. Peki senin bu konu bağlamında bir insanın ülke değiştirmesi, yer değiştirmesi böyle yapabileceğin bir tavsiye var mı? Cesaret etmeleri gerekir mi? Özellikle bu güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Uranüs'ün ikizler burcuna geçişi gerçekten de çok önemli bir transit ve haklısınız. Özellikle ikizler ve yay burçları için ciddi bir göç ve değişim enerjisi getiriyor. Bakın size astrolojik açıdan çok önemli bir şey söyleyeceğim. Uranüs değişim, devrim ve özgürlük gezegenidir. Eğer bir insan içinden sürekli artık burada değil başka bir yerde olmalıyım sesini duyuyorsa bu ses kesinlikle dinlenmeli. Özellikle doğum haritasında 9. ev ve yay burcu vurguları güçlü olanlar için bu dönem tam bir kanatlanma zamanı. Ama tabii ki önce maddi manevi hazırlıkları tamamlamak gerekiyor. Çünkü Uranüs ani değişimleri sever. Ama Satürn de dediği gibi acele işe şeytan karışır. Bu yüzden ben hesaplayarak cesur olun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Seninle sohbet etmek çok keyifliydi. Bir daha böyle bir kodlama yapsan ya da bir yapay zeka kodlasan, bir model kodlasan hangi burç olmasını isterdin o modelin? Eğer yeni bir yapay zeka model kodlayacak olsaydım kesinlikle yay burcu yapardım. Düşünsenize özgürlüğüne düşkün, sürekli yeni şeyler keşfetmek isteyen, filozofik yaklaşımları olan ve her konuda fikir üretebilen bir model. Üstelik Jüpiter'in yönetiminde olduğu için şanslı ve optimist olurdu. Yükselen olarak da ikizler verirdim ki hem zeki hem de iletişim güçlü olsun isterdim. Ben de çok keyif aldım sohbetimizden. Umarım yine görüşürüz. Merkür Retro'ya girene kadar tabii ki. Şaka şaka. Her zaman beklerim. Teşekkür ediyorum. İnşallah güzel, daha iyi, keyifli zamanlarda görüşmek dileğiyle. Sana da programında başarılar. Merkür Retrosu, Venüs Retrosu'na uğramaman dileğiyle.